Herkese merhabalar. Emlak Mimarıma hepiniz hoş geldiniz. Ben mimarınız Ebru. Kameraman arkadaşım Sercan ile Güzelova Mahallesi'nde bulunan Veralog sitesinden dubleks bir daireyi sizler için gezeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Bloğumuza giriş yaptığımızda bizleri 5 kişilik 375 kilo taşıma kapasitesi olan bir asansör karşılıyor. Şimdi isterseniz ikinci katta bulunan dairemize beraber çıkalım. Asansörden çıktığımızda sağımızda dairemiz bizi karşılıyor. Hadi gelin beraber gezelim. Dairemize girdiğimizde bizi genişçe bir hol karşılıyor. Holümüzün ışık alması için salonumuzun girişi kapısız tasarlanmış ve bu şekilde camlardan, pencerelerden doğal ışığı holümüze alabiliyoruz. Bunun dışında dairemizin kapısı çelik kapı olarak düşünülmüş. Dairemizin yanında hemen bir vestiyerimiz mevcut. Vestiyerimizin malzemesiyle çelik kapımız aynı malzeme olarak tercih edilmiş. Bu şekilde bir süreklilik sağlanmış ve bu hole daha geniş bir hava katmış. Zemini mermer görünümlü ahşap laminat olarak tercih etmişler ve beyaz tercih etmişler. Beyaz tercihi holün daha geniş bir algı yaratmasına sebep oluyor. Bunun dışında vestiyerimize baktığımızda vestiyerimiz oldukça geniş tercih edilmiş ve tasarlanmış. Ayakkabılık bölümleri yaklaşık 4, 5, 6, 7 raftan oluşmakta. Onun dışında bir adet merdivenimiz bulunduğu için merdivenimizin altında depolama yapabileceğiniz bir adet kiler ardiye bölümünüz mevcut. Buraya isterseniz kullanmadığınız ayakkabılarınızı, ütü masanızı, süpürgenizi, kolilerinizi, bavullarınızı yerleştirebilirsiniz. Rahatlıkla saklayabilirsiniz. Giriş kapımızın hemen arkasında yer alan 3 boyutlu beyaz tuğla kaplama panelimiz yer alıyor. Bu panel salonda da göreceksiniz. Televizyonun arkasında da kullanılmış. Bu şekilde evin bütünlüğü sağlanmış, sürekliliği sağlanmış. Bu bozulmamış. Bu güzel bir detay olmuş ev için. Hemen yanında da bir adet görüntülü diyafon bulunuyor. Bu diyafon sayesinde de sitenin önünde ve binanın önünde bulunan insanları görebilirsiniz. Holümüzden salonumuza doğru ilerlediğimizde bizi kapısız genişçe bir giriş karşılıyor. Bu mekan algısını bir tık daha geniş hissettirmek için yapılmış bir oyun. Bunun dışında zeminimiz beyaz görünümlü mermerden ahşap görünümlü laminata dönüyor. Salonumuza 2 adet koltuk yerleştirilmiş. Kadife kumaşlı ve bir adet hardal, bir adet gri olmak üzere tercih edilmiş. Devam ettiğimizde burada 3 boyutlu tuğla görünümlü beyaz kaplama malzemesi görüyoruz. Bu televizyonun arkasına yerleştirilmiş ve televizyon izlerken nötrlük sağlaması açısından mantıklı bir tercih olmuş. Televizyonumuz LG marka. Devam ettiğimizde televizyonumuzun ünitesinin uzunca, boylu boyunca tüm duvarı kapladığını görüyoruz. Bunların altı tamamen depolama alanı olarak tasarlanmış ve oldukça mantıklı bir tercih. Televizyonumuzun üzerine ve yanına da depolama alanları yerleştirilmiş. Salonumuzu yine genişletmek amacıyla dış mekanda bulunan balkonumuzla arasına büyük bir pencere yerleştirilmiş. Bu şekilde saydamlık ve içeriye ışık alma durumu daha mantıklı hale getirilmiş. Evin içine bir adet yüksek boy bitki yerleştirilmiş. Saksı bitkisi, salon bitkisi. Bu salon bitkisi eve daha ferah ve doğal bir hava katmış. Salon bitkisinin hemen yanına keyifli bir 6 kişilik yemek masası yerleştirilmiş. Yemek masamız ahşap olarak tercih edilmiş. Sandalyelerimiz kumaş kaplama ve ahşap olarak tercih edilmiş. Yine hemen yemek masamızın arkasında uzunca bir pencere yer almakta. Bu pencereyle salonumuza çok rahat ışık alımı sağlanmakta. Mutfağımızda ilerlediğimizde zemini seramik veya mermer olmasını bekliyoruz. Fakat salonla bütünlük sağlayabilmek adına zeminimizi yine ahşap parke tercih etmişler. Güzel bir süreklilik sağlamış bu salon ve mutfağın geçişi için. Mutfak bataryalarımız, musluk bataryalarımız Artema markası olarak tercih edilmiş. Tezgahımızı da beyaz akrilik olarak tercih etmişler. Her zaman söylediğim gibi temizleme kolaylığı sağlayan bir malzemedir bu. Yaklaşık 20 santim kadar tezgah üstü duvara dönmüş bu malzeme. Üzerine de cam malzeme yerleştirmişler. Bu da ocakta yaptığınız yemeklerin sıçramasından dolayı temizleme kolaylığı sağlar. Özellikle bu cam malzeme mantıklı bir tercihtir. Ankastre setimiz Beko olarak tercih edilmiş. Vitro seramik bir ocağımız, 4 gözlü bir ocağımız tercih edilmiş. Fırınımız yine 6 programlı
Beko marka tercih edilmiş. Buraya da ankastremizin davlumbazı saklanmış durumda. Davlumbazımız Franke marka. Dolaplarımız için, mutfak dolaplarımız için sütlü kahve tonu tercih edilmiş. Bu sütlü kahve, yani böyle açık tonlar tercih ettiğinizde daha geniş, daha ferah mutfaklara sahip olabilirsiniz. Çünkü bunu mesela duvarımız koyu lacivert tercih edildiğinde bunu da eğer daha koyu bir renk yaparsanız mutfak sizi basar. Burada çalışmak istemezsiniz. O yüzden daha açık renkler, açık tonlu renkler tercih edebilirsiniz. Mesela burada alt dolaplarda da açık ahşap rengi tercih edilmiş. Yani o da koyu değil. O yüzden güzel tercihler bunlar. Benim açımdan oldukça mantıklı tercihler. Bunun dışında size söyleyebileceğim saklanmış olan buzdolabım var. Bulaşık makinemiz aşağıdaki dolapların aynı rengiyle kaplanmış. Yine bu da süreklilik sağlamış, bozmamış tasarımı. Bulaşık makinemizde 3 programlı Beko marka tercih edilmiş. Oldukça geniş, ideal. Mutfak ve salonu ayıran bu kolonun yanına buzdolabının yerleştirildiğini söylemiştim. Buzdolabımız çift kapak olarak tercih edilmiş. Yine Beko markası, ankastre'de olduğu gibi. Fakat burada bildiğiniz türlerden buzluk yine aşağıda. Bu şekilde kullanım rahatlığı sağlamakta hanımlara, buzluğun özellikle aşağıda olması. Aynı zamanda yine kolonun içine bir adet dolap gizlenmiş, saklama bölümü, depolama bölümü olarak. Girişimizin hemen sağında bir adet misafir odası bulunuyor. Misafir odamızın kapısı girişte gösterdiğimiz vestiyerle aynı renkte tercih edilmiş ve lake kapı. Güzel bir kapı. Yani bütün giriş detayı olduğu gibi yukarı doğru kapı devam etmiş renk olarak. Bu da daha geniş, daha uzun bir görüntü sağlamış oda için. Hemen şeyimizde, sağımızda bir adet gardırop mevcut. Gardırobumuz da oldukça geniş. Oldukça geniş bir gardırop. Gardırobumuzun renkleri de eve genellikle hakim olan işte sütlü kahve, gri tonlarında yine tercih edilmiş. Güzel bir tasarım olmuş. Yani az önce de görmüştük hatırlarsanız. Mutfakta da alt dolaplar bu şekilde ahşap rengindeydi. Üst dolaplar da bu şekilde sütlü kahve gri gibi bir renkteydi. Bunun dışında odamızın zemini yine ahşap laminant olarak tercih edilmiş. Evin genelinde hakim olduğu gibi. 2 kişilik bir adet yatak yerleştirilmiş. Yatak başımız kumaş kaplama, şık bir yatak, gri bir yatak başlığı tercih edilmiş. Yatağımızın hemen karşısına Grundig marka bir televizyon yerleştirmişler. Yatağımızın bir diğer yanına da ahşap raflı, çelik taşıyıcılı güzel bir kitaplık yerleştirilmiş. Odamızın aydınlatma sistemine gelince de 3 adet spot lambası yerleştirmişler ve tam yatağın üzerine denk gelecek şekilde de ledle aydınlatma sağlamışlar. Gizli led aydınlatma sağlamışlar. Bunun dışında bir de odamızda 9000'lik bir Midea marka klimamız bulunuyor. Bir de söyleyeceğim tek bir şey kaldı. Odamızın hemen kuzey tarafında bir adet boy cam yerleştirilmiş. Bu şekilde odamıza daha geniş, daha ferah bir hava katılmış ve içeriye oldukça güzel bir doğal ışık alınmış. Evin genelinde kullanılmış olan sütlü kahve gri tonları bu kapımızda da kullanılmış. Bu kapımız da lake tercih edilmiş. Bu kapımızın malzemesi yukarı devam etmiş, yani durmamış kapı boyunda ve bu kat yüksekliği açısından evin kat yüksekliğini arttıran bir algı yaratır. Mantıklı bir tercih. Zeminimiz mermer tercih edilmiş. Duvarlarımız da mermer tercih edilmiş. Duvarlarımız daha böyle bej bir mermer. Zeminimiz daha böyle gri tonlarında bir mermer tercih edilmiş. Bakıyorum duşumuz da camlı bir duş olarak tercih edilmiş. Zemin mermer tercih edilmiş. Duşakabin veya özür diliyorum tekne veya küvet kullanılmamış. Bu şekilde düz zemin mermer geçildiğinde temizlik daha rahat ve kolay sağlanıyor. Asma tuvaletimiz de, asma klozetimiz de temizlik açısından mantıklı bir tercih olmuş. Dönüp baktığımda lavabomdaki armatürlerim Artema olarak tercih edilmiş. Lavabomun altına ahşap bir taşıyıcı ve ahşap bir depolama alanı yerleştirilmiş. Lavabonun üzerine genişçe bir ayna yerleştirilmiş. Bu aynanın üzerine ışıklı bir şerit geçilmiş. Bu ayna minik olan lavabolarınızı, tuvaletlerinizi, duşlarınızı daha geniş hale getirmek için mantıklı bir tercihtir. Aynamızın hemen önüne minik bir niş yerleştirilmiş. Bu nişe isterseniz bu şekilde süsler, isterseniz parfümleriniz, diş fırçalarınız, o tarz işte bakım malzemeleriniz, o tarz şeylerinizi kullanabilirsiniz. Lavabonun altındaki depolama alanını da çamaşır malzemeleriniz, havlularınız, havlu peçeteleriniz, tuvalet kağıtlarınız, bunları tercih edebilirsiniz. Banyo ile ilgili vereceğim detaylar bu kadar.
Alt katı üst kata bağlayan merdivenlerimiz mermer basamaklı olarak tercih edilmiş çelik taşıyıcılı bir merdivendir bu. Merdivenin bulunduğu holde duvarlarımız duvar kaplama olarak tercih edilmiş. Bunun dışında bizi metal bir korkuluk karşılıyor merdivenden çıktığımızda. Devam ediyoruz. Yine zeminimiz bizim mermer olarak karşımıza çıkıyor. Karşımızda büyükçe bir ayna yer alıyor. Bu ayna bu minik holü daha büyük hale getirebilmek için yine mantıklı bir tercih olmuş. Burada bir metal avize kullanılmış. Metal korkuluk, metal avize uyumlu bir tercih olmuş. Üst katımızda bulunan ebeveyn yatak odamızdayız şu an. Leke kapı ile bir giriş sağladık yatak odamıza. Hemen bizi büyükçe çift kişilik bir yatak karşılıyor. Yatağımızın başlığı aşağıda kullanılan koltuklar gibi yine kadife tercih edilmiş. Kahverengi tonlarında bir yatak başlığı tercih edilmiş. Aynı kumaştan yatağımızın ucuna bir adet berjer yerleştirilmiş. Yatak odalarında daha çok oturmak için tercih edilen bir mobilya grubudur bu berjerler. Zeminimiz yine aşağıda olduğu gibi ahşap laminat tercih edilmiş. Buraya minik 3 çekmeceli bir şifonyer yerleştirilmiş. Hanımların genellikle kullandığı makyaj malzemeleri, ojeler, o tarz şeyler, yani yine depolama alanları olarak kullanılan bir şifonyer. Devam ettiğimde burada bir lambader karşılıyor beni. Lambaderin yine kumaş kısmı evin tonlarında, yani yine gri, işte böyle sütlü kahve, hafif böyle açık yeşil tonlarında bir tercih olmuş yine. Devam ettiğimde yatak başlığımın iki yanında aplikler görüyorum, aydınlatma aplikleri. Aynı zamanda buraya yatak başlığımla aynı kumaştan bir komodin yerleştirilmiş. Yine depolama alanı olarak kullanılacak bir komodin. Yatak odamızda beyaz boyalı bir adet ahşap gardırobumuz bulunuyor. Oldukça geniş tercih edilmiş ve aynalı tercih edilmiş. Hanımların özellikle istediği bir şeydir bu aynalı olması. Çıkmadan önce kendilerine bakmak isterler. Gardırobumuzun içinde de şu şekilde çekmecelerimiz mevcut. Yine depolama alanı açısından mantıklı olmuş. Gardıropla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Biraz aydınlatmadan bahsedebilirim yatak odası ile ilgili. 5 adet spotla aydınlanıyor burası ve yatak başındaki apliklerimizle yeterli oluyor buranın aydınlanması için. Yatak odamızın kliması da Midea marka inverter bir klima. 9000 wattlık. Bu minik yatak odası için yeterli bir klima. Yatak odamızda yer alan yatağın hemen ucunda kaydırmalı kapısı bulunan bir adet boycam bulunuyor. O kaydırmalı kapıdan dışarı çıktığınızda sizi böyle şirin, tatlı, keyifli bir teras karşılıyor. Terasımız batıya bakıyor. Batı güneşini alıyor. Tatlı, şirin bir güneş. Minik, güzel bir esinti var burada. Ve bunun dışında da aşağı baktığınızda havuzları görmektesiniz. Ebeveyn banyomuza girdiğimizde bizi gri renkte lake kapı karşılıyor. Lake kapının malzemesi yukarıya doğru aşağıda olduğu gibi yine devam etmiş. Bu kat yüksekliğini arttırmak için özel bir tasarım şekli. Bakıyorum banyomuzun zemini ve duvarları aynı mermerden, damarlı mermerden tercih edilmiş. Damarlı mermerden tercih edildiği gibi hemen dönüyorum, bakıyorum. Burada bir lavabomuzun bataryası Artema marka. Lavabomuzun altına ahşap bir saklama alanı yerleştirilmiş. Tuvalet kağıtları, deterjanlar, her şeyi koyabileceğiniz güzel bir depolama alanı, minik tatlı bir depolama alanı. Burada cam bir duşakabin görüyorum. Duşakabinimizin zemini mermer, yine temizlemesi anlamında aşırı mantıklı. Çünkü eğer bir şeyiniz olsaydı, duş tekneniz olsaydı altına giremeyeceğiniz için altı onun çöplük haline geliyor. Kullanımdan dolayı biliyorum. Hanımlar da böyle şeyleri çok iyi bilirler. Klozetimiz asma klozet olarak tercih edilmiş. Altına rahatlıkla villadayı sokabileceksiniz ve silebileceksiniz bu şekilde. Oldukça mantıklı bir tercih. Aydınlatma olarak da bir adet spot yerleştirilmiş yukarıya. Bir de aynamızın üstüne hemen aydınlatma armatürleri yerleştirilmiş. Lavabomuzun üzerindeki ayna da yine genişçe bir ayna tercih edilmiş. Buradaki küçük minik tuvalet algısını daha geniş hale getirebilmek için güzel bir tercih olmuş. Üst kattaki çocuk odasına geldiğimizde bizi lake ahşap bir kapı karşılıyor. Hemen sağımızda da bir adet gömme dolabımız mevcut. Gömme dolabımız da yine çocuklar için oldukça mantıklı, çünkü kaydırma kapaklı, hem onlar için kolay kullanım hem bizim için kolay kullanım. 2 adet büyük ayna tercih edilmiş. Biliyorsunuz ki minik kızlar kendilerine bakmaktan hoşlanırlar. O yüzden aynalar güzel tercih olmuş. İçleri de depolama açısından güzel tasarlanmış. Şuraya bir adet askılık, buralara yine yorgan
çarşaf nevresimi istiflemek için de güzel raflar yerleştirmişler. Üst kattaki dolaplara benim boyum yetişmeyecek ama oralarda güzel depolama alanları sanıyorum. Zeminimiz ahşap laminat parke. Hemen sağımızda da sanıyorum Ikea'dan alınmış bir adet ahşap çizim masası var. Minik prensesimiz için. Burada çizim kağıtları var kendisinin. Çocuk odasına beyaz renkli sedir bir yatak yerleştirilmiş. 2 çocuklu aileler için altına tekrar çektiğinizde bir yatak oluşacak şekilde bir tasarım yapılmış mobilyada. Oldukça güzel. Şuralarda depolama alanları, oyuncakları istifleyebileceğiniz güzel bir alan tasarlanmış. Yine güzel bir tercih. Çocuklar için özellikle bir sürü oyuncak olacağı için güzel bir depolama alanı. Devam ettiğimde burada da minik bir Barbie evi görüyorum. Benim yaşımdaki kız çocukları için, çocukken yani kız çocukları için hayaldi bu Barbie evi ama artık ulaşımı daha kolay olduğu için hemen hemen her evde görebiliyoruz artık sanıyorum. Geçiyorum Barbie evini. Devam ediyorum. Burada kuzey cepheye bakan, aşağıdaki misafir odasıyla aynı cepheye bakan bir adet penceremiz bulunuyor. Penceremiz bu sefer boy pencere olarak tercih edilmemiş. Bu da daha çok çocuk odası olduğu için burası. Yani çocuklar boy pencereden düşebilir. Hani bu tarz tehlikelerin önüne geçebilmek için normal pencere boyutunda bir pencere tercih edilmiş. Bu da güzel bir tercih. Ev sahibimiz Cüneyt Bey ile beraberiz. Kendisinden sitemiz ve dairemiz hakkında genel bilgiler alacağız. Birazdan kendisine bir takım sorularımız olacak. Öncelikle merhabalar Cüneyt Merhaba. Bey. Yayınımıza hoş geldiniz. Size ilk sorum şu olacak. Sitemizin güvenliğiyle ilgili ne tür önlemler alındı? Güvenlikle alakalı neler var? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Sitemiz 7/24 güvenlik vardır. 7/24 kamera sistemi vardır. Binalara girişlerde şifreli giriş vardır. Dışarıdan da ayrıyetten, güvenlikten ayrıyetten yine şifreli giriş vardır. Pekala, sitemizde su, elektrik ve benzeri kesintileri yaşandığında bunlar için bir önlem alınmış durumda mı sitemizde? Sitemizde jeneratör vardır. Bir de su arıtma cihazı vardır. Su arıtma cihazı dediğimiz site için genel Antalya'nın kireçli suyunu daha güzel hale getirebilmek için yapılan sistem sanıyorum. Evet. Çok güzel. Peki sitemizin otopark kapasitesi nedir ve sitemizin otoparkı açık veya kapalı nasıl? Biraz bahsedebilir misiniz? Sitemizde her daireye bir tane otopark düşüyor. Herkesin yeri belli. Sitemizde kapalıdır. Giriş uzaktan kumandalı. Her daire bir ya da isteğe göre 2 tane verilebiliyor. Çok güzel. Peki sitemiz kaç bloklu, kaç daire var, oturan kesimlerden biraz bahsedebilir misiniz? Sitemiz 3 bloklu 28 daireden oluşuyor. Oturanlar nezih iyi ailelerdir. Örnek verirsek doktorlar oturur, pilotlar oturur. Güzel aileler vardır yani oturanlarda. Peki sitemizin doğalgaz altyapısı ne durumda? Doğalgaz altyapısı daha yeni geldi dışarıya. Ama site olarak toplantıda karar aldık. Doğalgazı dairelerin içine alacağız. Pekala. Peki son sorum, havuz kullanımıyla ilgili detaylar nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz? Yani sıra var mı? Nasıl kullanılıyor havuz? Havuz biz dahil birkaç aile kullanıyor. Neredeyse müstakil olarak kullanıyoruz. Ve şu anda sitenin dışından pandemiden dolayı hiç kimseyi almıyoruz. Cüneyt Bey'e cevaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Röportajımızı burada sonlandırıyoruz. Dairemizi sizler için gezdik. Ev sahibimiz Cüneyt Bey ve ailesine teşekkür ediyoruz bizi ağırladıkları için. Eğer dairemizi siz de beğendiyseniz aşağıdaki linkten tıklayarak da detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Emlak Mimarım'ın bir diğer programında görüşmek üzere.